yeniden başlayacağız. Bana sizin sevginiz, güveniniz de destek olacak. Ağlamayın. Gözyaşlarınız son direnme gücümü de silip götürecek. Galatasaray formasıyla rakip kaleleri titretirken günün birinde cebinde ödenmemiş senetlerle bir bakkal önünü içinde yaşlanacağını söyleseler buna kim inanabilirdi ki? Koskoca bir gol kralı nasıl oldu da yüzlerce filmde oynamasına rağmen emeğinin karşılığını bir türlü alamadı, inanılır gibi değil. Peki bir futbol efsanesiyken ne oldu da tüm Türkiye'nin sevgilisi Oralet Osman'a dönüştü? Ve en acısı da neden o kadar şöhrete rağmen evindeki çekmeceler tahsil edilmemiş bonolarla doluydu? O da aynı Nubar Tezcan gibi tonton mu tonton, şeker mi şeker, merhamet dolu bir insandı. Bugün filmlerde yüzünü çok tanıdığınız Osman Alyanak'ın hikayesini anlatıyorum size. İyi seyirler. Vurun beni! Vurun, vurun! Silah elinizdeyken vurun, yoksa geberteceğim hepinizi! Hepinizi geberteceğim! O mahcup yüzüyle koca bir şehrin yükünü omuzlayan, dokunsan ağlayacakmış gibi duran duygulu insanların sesiydi. Osman Alyanak 1 Ocak 1911'de İstanbul'da dünyaya geldi. Aslında soylu bir aileden geliyordu. Osmanlı valisi Alyanak Mustafa Paşa'nın torunuydu. Galatasaray Lisesi'ni bitirdi ama o dönem şartları gereği eğitimine devam edemedi. İçindeki o bitmek bilmeyen enerji onu yeşil sahalara, lisesiyle aynı adı taşıyan o efsane kulübe sürükledi. Peki bir sağ bek oyuncusu nasıl olur da ligin gol kralı olmayı başarır? 1932 ile 1936 yılları arasında Galatasaray formasıyla adeta fırtına gibi esti. Hava toplarına öyle bir yükselirdi ki taraftarlar ona hemen lakabını takmıştı. Tayyare Osman. Bir sezonda attığı 35 golle gol krallığı tacını taktı. Ama hayat bazen kaleye giden topu tam çizgiden çıkarır ya, onun için de öyle oldu. Profesyonel futbol macerası 8 yıl sürdü, ardından memuriyet günleri başladı. Ancak tekeldeki o masa başı işi ona göre değildi. Onun ruhu sahneler için yaratılmıştı. Yeşilçam'ın o düzeni içinde ayakta kalmaya çalışan tüm onurlu sanatçılarımızın anılarını yaşatmak için videomuzu beğenip abone olarak siz de bu onurlu mücadelenin bir parçası olabilirsiniz. Anlatılanlara göre Yeşilçam'a girişi pek de planlı olmamıştı. Bir gün önüne bir senet uzatılıverdi ve o imza onu bir daha çıkamayacağı o büyülü dünyaya, setlerin tozuna hapsetti. 1950 yılında İstanbul Geceleri filmiyle kamera karşısına geçtiğinde aslında 40 yıl sürecek olan o zor maratonun ilk adımını atıyordu. O andan itibaren Yeşilçam'ın en çok aranan, en güvenilir karakter oyuncularından biri oldu. Ama bu aranma durumu cebinin dolacağı anlamına gelmiyordu. Sizce 300'den fazla filmde oynayıp da parasını alamamak bir sanatçının kalbinde nasıl bir yara açar? İşin aslı şu ki o pırıltılı sahnelerin arkasında büyük bir sömürü düzeni vardı. Osman Alyanak da bu düzenin en büyük kurbanlarından biriydi. 300'ü geçti film sayımı ama çoğunun parasını alamadım, bonolar evde duruyor derken yüzündeki o hüzün aslında gerçekti. Güzel günlerimize düşen ilk kara bulutun elleri çantalı icra memurlarının gelişiyle çöktüğünü anlamayacak kadar Kesin gürültüyü! Yapımcılar tarafından senetlerle kandırılıyor, adeta karın tokluğuna çalıştırılıyordu. Yine de küsmedi. Yılmaz Güney'in Umut'unda da vardı, Kemal Sunal'ın Sahte Kabadayısı'nda da. Her türlü kalıba giriyordu. Bazen bir bakkal, bazen içli bir baba, bazen de o aksakallı dede oluyordu. Peki nasıl oldu da bir reklam filmi onun isminin önüne geçti? Ali! Ali! Yap bir sıcak oralet evladım. Gel Osman'a! Bak oğlum, işte hakiki portakal özü oralet bu. Yap ağalara da bundan ağızlarının tadı gelsin. Suna Pekuysal'la beraber oynadığı o meşhur Oralet reklamları. Bu Oralet mi oğlum repliğiyle bir anda fenomen oldu, reklam filmi üniversitelerde ders olarak okutuldu. O günden sonra herkesin Oralet Osman'ıydı artık. Ama o bu şöhretin getirdiği parayı değil, halkın gösterdiği sevgiyi sermaye yaptı kendine. 1972 yılında Irmak filmindeki Çerçi rolüyle Adana Altın Koza'da en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazandığında bu onun 40 yıllık emeğinin ilk ve tek resmi takdiri olacaktı. 80'li yıllarda Perihan Abla dizisindeki Bakkal Osman karakteriyle son bir kez daha selamladı bizi.
Yaşı ilerlemişti ama o setlerden kopamıyordu. Belki de vazgeçemediği tek şey o aidiyet duygusuydu. Takvimler 30 Eylül 1991'i gösterirken 80 yaşında sessizce aramızdan ayrıldı. Cenazesi kimine göre Zincirlikuyu'ya, kimine göre Edirne Kapı'ya defnedildi ama asıl defnedildiği yer milyonların hafızasıydı. Yeşil sahalarda tayyare, sahnelerde emekçi, hafızalardaysa Oralet Osman olarak kalan bu koca çınar, Yeşilçam'ın en dürüst ve en mahcup yüzlü adamı olarak tarihe geçti. Sizler de Osman Alyanak'la ilgili bildiklerinizi, duygu ve düşüncelerinizi yorumlardan paylaşın. Bir sonraki hikayede görüşene kadar esen kalın.